Merhabalar. Gördüğünüz bu çantayı yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Ben yaptım diye demiyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Yani biliyorsunuz pullu ipler çok popüler şu aralar. Daha önce de başka bir modelde pullu ipi kağıt iple karıştırarak çalışmıştım. Yine kağıt iple beraber pullu ipi karıştırarak böyle değişik bir model yaptım. Böyle zor bir çanta değil. Yani parçalı çantalar, klasik çantalar her zaman çok seviliyor ve yapılıyor. Çok fazla böyle parçalı modeller çalışmıyorum aslında. Ama böyle bir model çalışmak istedim pullu ipi uygulayarak. 3 parçadan oluşuyor çantamız arkadaşlar. Bakın arka parçası bu şekilde, ön parçası bu şekilde. Bir tane de böyle uzun bir parça örüyoruz yan tarafa koymak için. Şimdi ölçülerden bahsedeceğim. Ben bunu büyük boy çalıştım arkadaşlar. Çünkü burada bulunduğum yerde plajda kullanmak için ailece her şeyimizi koyabileceğimiz büyük boy bir çanta, tek çantada toplanacak şekilde büyük bir çanta istemiştim. O yüzden böyle büyük çalıştım. Ama bu çantayı örerken dedim ki bu günlük hayatta da çok şık bir çanta. Bir sonraki çantam daha ufak, günlük kullanıma uygun olacak. Muhtemelen öreceğim çünkü çok beğendim duruşunu. İnanın gerçekten çok daha güzel duruyor. Çok şık durdu bu pullarla. Şimdi ölçüleri geçeceğim arkadaşlar. Detayları videonun içerisine saklıyorum. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü bu girişlerden sıkıldığınızı düşünüyorum. Ama direkt çantanın yapılışına dalmak da çok hoş olmuyor. Çünkü önden bir çantayı da tanıtmak gerekiyor. Yani kabaca ölçülerinden bahsedeceğim. Parça parça uygularken zaten detaylı ölçümler yaptım ve detaylı bilgileri sizinle paylaştım. Ama genel şöyle bir ölçülerini çantanın bitmiş haliyle sizinle paylaşacağım. Ama ondan önce şöyle bir ipe değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani isterseniz farklı ipler uygulayabilirsiniz. Yani pullu ipimiz çok kalın olmadığı için bakın ben Vavivo'nun ipini kullanıyorum arkadaşlar. Böyle Vavivo marka 50 gramlık bir ip. Yani bu ipten 2 tane tükettim. Bir ön ve arka parça için kullandığım için 2 tane yumak tükettim. Hatta ikisini bitirmedim arkadaşlar. Yani 2 yumak 50-100 gram olduğuna göre 80 gram gibi kullanmış oldum. İnce bir ip arkadaşlar, çok müsait. Farklı bir iple karıştırmaya çok müsait. En çok sevdiğim tarafı bu oldu bu ipin. Çünkü bu iplerin kalın olanları da mevcut. Farklı farklı yapıda pullu ipler mevcut. Ama bu ipin ince olduğunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten başka iple çok rahatlıkla birleştirebiliyorsunuz. Ne ile birleştirdim? Kağıt iple birleştirdim tabii ki. Klasik rengimiz 39 numara. Kese kağıdı olarak bilinen hasır rengi olarak da isimlendiriliyor. Bu rengi seçtim. Aslında şöyle baktığınızda alakasız renkler gibi duruyor ama ördüğünüzde böyle muhteşem bir güzellik çıkıyor arkadaşlar. Yani ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten çok beğendim yaptığım çalışmayı. Şimdi ip tüketimiyle alakalı olarak ne yazık ki özür dileyerek tam size kullandığım miktarları söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada bulunduğum yerde hassas tartım yok. Maalesef tam ne kadar tükettim tahminle söyleyebilirim sadece. Ama pullu ipi söyleyebilirim. Bunlar 50 gramlık. 2 bobin gitti. Yani 2 bobin almanız gerekecek. Benim boyutlarımda çalışmak isterseniz. 80 gram kadar tüketti diye tahmin ediyorum. Ama kağıt ipimi inanın tahmin edemiyorum. Yani 400 gram civarı tükettim diye tahmin ediyorum. Ama sizi yanıltmak da istemem. Biraz fazlaca gidiyor, onu söyleyebilirim. Ama şöyle çantayı kaldırdığım zaman da çok ağır olmadı arkadaşlar. Yani sanki 350-400 gramlık bir çanta gibi geliyor bana. Ama sizi de yanıltmış olmayayım. Bu tarz sorular gelecektir muhakkak. Eve döndüğümde açıklamalar kısmına yine ilave ederim bu bilgiyi. Dediğim gibi istediğiniz malzemeyle çalışabilirsiniz. İstediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Sık iğne ve ikili trabzan tekniğini bilen herkes rahatlıkla yapabilecek bu çantayı arkadaşlar. Hiç zor değil. Gerçekten çok basit. İkili trabzan örüyoruz. Ön ve arka parçayı ikili trabzan örüyoruz. İki ipi karıştırıyoruz. Pullu ip ve kağıt ip. Yan tarafı ise sadece kağıt iple yaptım arkadaşlar. Yani istemedim her taraf pullu olsun. Biraz böyle farklılık olsun istedim. O yüzden böyle çalıştım. Çok da şık oldu bence. Saplar da aynı şekilde yanlar gibi arkalı önlü sık iğne tekniğiyle yapıyoruz. Saplarda etrafına sık iğne dolaştım ki böyle şık bir görüntüsü olsun diye. Evet, şimdi ölçüleri detaylı bir şekilde vereyim. Bakın şöyle iki kenarı yasladığım zaman çantanın bitmiş hali 52 santim.
Boyumuz tabana kadar şöyle ölçtüğüm zaman 34,5 santim. Sadece şu parçayı ölçtüğüm zaman 42 santim. Burası zaten 34 santim arkadaşlar. Bitmiş hali. Bir de şu yan parçanın genişliğini vermek istiyorum size. Şöyle ölçtüğümüz zaman yaklaşık 12,5 santimlik bir parça. Şimdi burada birleştirdiğimiz için böyle yapmıyorum arkadaşlar. Böyle baktığım zaman 13,5 ama sadece parçanın genişliği 12,5 santim. Şu parçanın uzunluğunu da şöyle ölçeyim. Video içerisinde verdim diye düşünüyorum ama yine de bir ölçelim. Ne kadarlık bir parça yapmışız? Bakın. Ve 106 santim kadar parçayı örmüşüm. Yani parçayı örerken çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben şu üç kenarı şöyle ölçtüm. Gerçekten 106 santim gelmişti. Parçamı da ona göre ördüm. Parçamızın tabii etrafına sık iğne ve kaydırma yapacağız. Onu video içerisinde anlatıyorum zaten. Şu sapları da ölçeyim arkadaşlar. Saplarımı 60-61 santim sık iğneyle bittikten sonraki ölçüm 61 santimdi ama buraya monte ettikten sonra ne kadarlık bir parça ayırmışım? Evet, yani 59 santim dikildikten sonraki ölçümüz. Şöyle omuza ne kadar geliyor? Şöyle 27-28 santim gibi. Bu şekilde kullanım alanı var omuza takıldığı zaman. Bu şekilde başka unuttuğum bir yer var mı diye düşünüyorum. Her tarafın ölçüsünü verdim zaten. Evet, biliyorum yine çok uzattım girişi. Öyle planlamamıştım ama mecburen uzuyor. Bu detayları da açıklamak zorunda kalıyoruz. İsterseniz artık tarife geçebiliriz. Bakın ben parçamın bir tanesini ördüm. Şimdi ikinci parçayı beraber öreceğiz. Örmeye başlamadan önce biraz detaylardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu parçayı biz ikili trabzan üzerine kuracağız ve arkalı önlü git gel şeklinde öreceğiz. Bu parçayı örmek için 2 adet ip kullanacağız arkadaşlar. Bir tanesi kağıt ip. Benim kullandığım renk 39 numara kese kağıdı olarak bilinen natürel bir tonu olan bir ip. Çok fazla kalın değil, ince de değil ama benim eskiden aldığım iplerden. Onunla beraber bu parıltıyı vermek için şöyle bir ip kullanacağız. Vaviva'nın ipini tercih ettim. Şöyle çok kalın olmayan bir ip. O yüzden tek başına çanta yapımına uygun değil. Herhangi bir iple karıştırmanız gerekiyor. Kağıt iple karıştırmanız şart değil. Mesela pamuklu makrome iplerle yapabilirsiniz. Polyester makrome iplerle örebilirsiniz. Rafyalarınızla karıştırabilirsiniz. Tercihinize kalmış bir şey. Ben kağıt iple beraber uyumlu gördüm. Her ne kadar çok fazla yakın renk tonuna sahip olmasa da ördüğümüz zaman gerçekten çok uyumlu oldu. Ve ben bu parçayı 3,5 milim tığ ile ördüm arkadaşlar. 6-0 3,5 milim tığ. 4 milim tığı da tercih edebilirsiniz. Ama 3,5'tan aşağı olmaz. Çünkü 2 ip birleşince biraz tabii ki kalınlaşıyor ipimiz. Teknik olarak ikili trabzan örneğini uygulayacağız. Ve arkalı önlü git gel şeklinde uygulayacağız. Bu şekilde ördüğümüz zaman birazcık pullu iplerden bahsedeyim. İlk defa tanışıyor olabilirsiniz pullu iplerle. Pullu ipler her zaman ördüğünüz tarafın arkasında toplanıyor. Yani buradan ördüğünüz zaman pullar bu tarafta kalmıyor. Hep arka tarafta kalıyor. Biz arkalı önlü öreceğimiz için pulların bir kısmı bu tarafta, bir kısmı da bu tarafta toplanmış olacak. Çok fazla yığılma olmayacak. Evet, parçamızın örme işlemini tamamladıktan sonra kenarına sık iğne ile döneceğiz. Daha sonra kaydırma yaparak şu şekilde güzel bir görüntü sağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde daha düzgün bir kenar bitişi olacağını düşündüm. Bu şekilde bir anda yapmaya karar verdim. Hep beraber bakacağız. Sonucu birlikte göreceğiz.
Kenar tığlamasını yaptıktan sonra ütü yapmadım. Daha düzgün olacağını düşünüyorum. Sadece ön bir parça ütülemiştim. Ama bu kenarları geçtikten sonra ütülememiştim. Ama ben yine de bitmiş parçanın ölçüsünü paylaşayım sizinle. Bakın, kenar tığlamasını yaptıktan sonra 42 santim uzunlukta bir parçamız olacak. Boy olarak da o yaklaşık 34 santimlik bir boya çıkmışım arkadaşlar. Yani 42'ye 34 santimlik bir parça öreceğiz. Siz dilerseniz daha büyük veya daha küçük bir parça da örebilirsiniz. Yani daha ufak bir çanta yapabilirsiniz veya daha büyük bir plaj çantası olarak düşünürseniz daha fazla zincir çekerek şuradan zincirle başlayacağız. Zincir sayısını arttırarak çantanızın boyutlarına kendiniz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu boyutlardaki bir parça için, yani 39 kafes oluşturmak için 77 adet zincirle başlayacağız ve şu dönüşü sağlamak için 5 zincir daha çekeceğiz. Yani toplam 82 adet zincirimize ihtiyacımız olacak. Bir parça için yaklaşık bir yumak gidiyor. Yani şu kadar kaldı yumağımdan bu parçayı ördükten sonra. Yani 2 tane pullu ipten almanız gerekiyor. 50 gramlık bobinler olarak satılıyor bunlar. Vavivo'nun sayfasından temin edebilirsiniz bu ipleri ya da dilediğiniz herhangi bir yerden de temin edebilirsiniz. İsterseniz artık parçamızı örmeye başlayalım. Şimdi 3,5 milim tığ tercih ediyorum. Bu arada bir püf noktası söyleyeyim. Beraber öreceğimiz için bu iplerin karışma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden ben ipimin bir tanesini sol tarafta tutuyorum, bir tanesini sağ tarafta tutuyorum. O şekilde bir çözüm buldum. Bu şekilde yaptığım zaman hiç karışmadı. Ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu ip böyle ayrılabiliyor. Ayrıldığı zaman da hoş bir görüntü olmuyor. Şimdi ipimizi bu şekilde beraber doladıktan sonra öncelikle bir tane kilitle başlıyoruz. Şimdi öncelikle 77 adet zincir çekeceğim. Zincirlerimizi çok gevşek çekmeyelim arkadaşlar. Çok gevşek çektiğimiz zaman şurada birazcık marullanma yapıyor. O yüzden onu önlemek için normal sıkılıkta, çok sıkı demiyorum tabii ki, aslında orta gevşeklikte her zaman idealdir arkadaşlar. Hangi tekniği uygularsanız uygulayın, ne sıkı ne gevşek. Şu şekilde bakın, 1, 2, 3, 4. Bakın şöyle ayrılmaması lazım bu ipin. O yüzden şurayı gergin tutmanız lazım. Arada düzeltmeniz lazım. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın çok sıkı da değil ama aşırı gevşek de değil yani zincirlerim. Şimdi ben 77 adet zincirimi çekip geliyorum. Evet, 77 adet zincirimi çektim. Bir kere daha kontrol ederek devam edin arkadaşlar. Çünkü önemli bu zincir sayısı. Şimdi 77 adet zincir çektikten sonra rahat olsun diye şöyle şuraya bir tane belirleyici takmak istiyorum. Şimdi 5 adet zincir daha çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zinciri niye çekiyoruz? Bu şekilde ilk kafesimizi yapmak için. 5 adet zincir çektikten sonra toplam zincir sayımız 82 adet olmuş oluyor. 39 kafes için. Ama siz daha düşük veya daha fazla yapmak istiyorsanız kafeslerinizi ona göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Daha fazla zincir veya daha eksik zincir çekerek istediğiniz boyutlarda yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar devam edeceğim. Fakat öncelikle şunu söyleyeyim. Ben ilk parçamı, bu parçayı örerken arka loblara batarak ördüm. Ama şunu söyleyeyim, hiç önemli değil. Çünkü böyle sık iğne döneceğimiz için çok da önemli değil. Ama ilk parçayı o şekilde yaptığım için tekrar arka loba batarak, yani bu sık iğnenin arkasına şu kesik çizgilere batarak devam edeceğim. Ama size zor geliyorsa siz direkt şuraya batarak başlayın. O şekilde devam edin. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir atlayarak ikili trabzanlar yapacağız. Şimdi ben tığıma ipimi doluyorum. Burası ön kısmı. Şöyle arka kısmını çeviriyorum. Ve şurası benim arka lobum. Bakın. Arka lobum. Bunu artık çıkartıyorum. Gerek yok.
Buraya tığımı soktum. Şöyle ilmek alıyorum. Birazcık uzatıyorum. Birazcık uzatıyorum. 3 tane var tığımda. Önce ikisini, daha sonra diğer ikisini çekiyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bakın, arka loba batmak isteyenler için bir kez daha açıklayayım. Şöyle ön yüzünden sık iğnemizi kontrol ediyoruz ve arka tarafına gelen loba batıyoruz. Şimdi bakın, ben şuradakine battım. Şimdi bir lob atlayacağım arkadaşlar. Şunu atlıyorum. İkinci loba batacağım. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Birincisini atlıyorum. İkincisine, yani ikinci zincire şu şekilde tığımı sokup ilmek alıyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu şekilde tığıma ipimi doluyorum. Bakın, 1 2, şuradaki ikinci zincirin arka lobuna batıyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Böylece bir zincir atlayarak ikili trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Araya bir zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Siz eğer ön kısmından yapacaksanız, bakın, buraya değil şuraya batacaksınız. Ben bu ikinci zincirin arka lobuna batacağım. Buna değil, şuna. Bakın, şu şekilde çıkartıyorum. Daha önce bunu çok kez anlattım. Daha önceki videolarımda nasıl yaptığımıza dair anlatımlarım mevcut. Oralara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde birinci zincire değil, ikinci zincirin arka lobuna batıyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örüyoruz ve sıra sonunda tekrar buluşuyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi son kafesimi yapacağım. Şuradan itibaren saydığımız zaman toplam 38 adet kafesim oldu. Şimdi son kafesi yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Yine son zincirimin arka lobuna batacağım. Tığıma ipimi doladım. Arka kesik çizgideki arka loba şu şekilde batıyorum. Dediğim gibi siz ön taraftan da örebilirsiniz. İlmek çıkartıyorum. Tığımda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Ve böylece birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Yani şu an ütüsü yok ama yine de fikir amaçlı sizinle ölçümü paylaşmak istiyorum. Bakın, 40,5 gibi gelmiş oldu. Kenar tığlaması ile beraber 42 santime ulaşmış olacak. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. Şimdi dediğim gibi bu taraftan ördüğümüz zaman yoğunluk olarak pullarımız arka tarafta toplanıyor. Şimdi biz bu tarafa doğru öreceğiz. Diğer taraf bizim ön yüzümüz olmuş olacak. Pullarımız da yine zıt tarafta, arka tarafta toplanmış olacak. Yani her iki tarafta da pullarımız olmuş olacak. Şimdi dönüş için 4 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. Çok fazla sıkı çekmeyelim. Örgümüzü çeviriyoruz ve ilk trabzanla devam ediyoruz. Yine tığımıza ipimizi doluyoruz ve şu ikinci trabzanın tepesine, şurada V gibi gözüken boşluğa tığımızı sokuyoruz, ilmek alıyoruz. Tığımızda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Şu trabzanın tepesine, bakın, tam olarak şuraya tığımızı sokuyoruz. Önce ikisini çekiyoruz. Daha sonra ikisini çekiyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz.
İpimizi tığımıza doladık. Şuradaki boşluğa, V gibi olan boşluğa tığımızı sokup ilmek çekiyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini topluyoruz. Yani soluna veya sağına batmamanız gerekir. Düzgün trabzanlarınız oluşması için şu söylediğim trabzanın tepesindeki V gibi olan noktaya batarsanız benim gibi düzgün trabzanlarınız oluşur. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi son kafesimizi oluşturacağız. Yani son trabzanımızı yapacağız. Yine her zamanki gibi araya bir zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz ve bakın nereye batacağız şimdi. Burada hatırlarsanız 5 adet zincir yapmıştık dönüş için. Bir tanesi şu trabzanın altında kalacak şekilde bırakıyoruz. 2 tanesi buradaki trabzan için bırakıyoruz. Ve şuradaki 4. zincire batıyoruz. Yani buradan itibaren sayarsak bir zincir bırakıyoruz. 2. zincire tığımızı sokuyoruz. Bu şekilde sokuyoruz. İlmek alıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz ve bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Toplam 39 adet kafesimiz var. Şimdi şunu hatırlatmak isterim. Bakın bu taraftan ördüğümüz zaman pullarımız arka tarafta toplanıyor. Bakın yine aynı şekilde oldu. Siz farklı bir teknikle de örüyor olabilirsiniz bu ipinizi. Bunu göz önünde bulundurun. Yani pullarınızın toplanmasını istediğiniz tarafa göre örgünüzün yönünü seçmek zorundasınız. Yani eğer ön yüzünde toplansın isterseniz mecburen tersten örmek zorundasınız arkadaşlar. Yani bu şekilde oluyor. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi tekrar gösteriyorum. 4 adet zincir çekiyoruz. Dönüş için. Ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi doluyoruz ve gelen şu trabzanın şuradaki tepesine tığımızı sokuyoruz ve ilmek çıkartıyoruz. Bakın bu şekilde uzatıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Sonra araya bir zincir çekiyoruz. Bakın şuradaki boşluğa, V gibi olan boşluğa tığımızı sokuyoruz. Bu şekilde uzatıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Çok uzun çekmiyorum ben arkadaşlar. Yani sizin trabzanlarınızın çekiş uzunluğuna göre şuradaki sıra sayısı değişecektir arkadaşlar. Bakın şuradaki sıra sayısı değişecektir. Ben 24 sırada tamamladım. Siz benim ölçülerde gitmek isterseniz eğer sıra sayısını değil ölçüyü baz alın. Ben 24 sırada bitirdiysem siz belki 23 sırada veya 25 sırada bitirebilirsiniz. Ama benim trabzanlarım çok uzun değil. Onu da söylemiş olayım. Hatta şöyle 2 sıra için bir ölçü vermiş olayım. Bakın şu şekilde. Tabii ki kullandığınız ipe göre de değişkenlik gösterecektir. 3,5 milim tığla örüyorum. Ve bakın 3 bile değil. Yani 2,7 milim diyebiliriz. 2,7. 2,5'tan fazla, 3'ten az, 2,7 gibi. Yani kıyaslamak isterseniz benim trabzanlarımın uzunluğunu o şekilde bir ölçü vermiş olayım size. Tekrar gösteriyorum. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi doladık. Hemen şu trabzanın tepesine bakın şuraya tığımızı sokuyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Şuradaki trabzanın tepesine şu şekilde batıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Evet, ben artık devam etmiyorum. Aynı şekilde örüyoruz ve buraya geldiğimizde ne yapıyorduk? Burada 4 adet zincirimiz var. Zaten burası mevcut olduğu için 5 zincir çekmiyoruz burada. Burada dönüş için, yani şuradaki trabzanı oluşturmak için 1-2 tane zincir bırakmış oluyoruz. Buraya üçüncüye batıyoruz
ve buradaki 4. zincir ara zincirimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Yani biz buraya geldiğimizde şuradaki trabzanı tamamladıktan sonra bir zincir çekip şuradaki ikinci zincire batmış olacağız. Biri atlayacağız, ikinci zincire batarak sıramızı tamamlamış olacağız. Buraya kadar örüyorum, son bir kez gösteriyorum. Daha sonra devamı hep aynı arkadaşlar. Şimdi geldik sıranın sonuna. 3. sıranın sonundayız. Şuradaki trabzanımızı tamamladık. Bir zincir çekiyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane zincirim var. Dönüş için yaptığım 4 tane zincirim var. Şimdi buradan sayarken bir zincir atlıyoruz. İkinci zincire batıyoruz. İpimizi doladık. Birincisini atlıyoruz. İkinci zincire batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Şu şekilde ayrılmamasına dikkat edin. 3 tane var tığımda. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Böylece 2 zincirimiz burada trabzan görevi yapmış oluyor. Buraya 3. sıradaki trabzan oluşturmuş oluyoruz. Burada da bir zincirimiz kalmış oluyor. Yine 1, 2, 3, 4. Her zaman 4 zincirle dönüş yapıyoruz. Sadece ilk sırada sıra sonunda 5 zincir çektik. Devamında dönüşlerde 4 zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Ben artık devam etmeyeceğim. Çünkü aynı şeyi tekrarlamış olacağım arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde örmüş oldum. 3 sıra içinde bir ölçü vereyim size. Bakın kaç olmuş. 3 sırada ben yaklaşık 4 santim gibi bir boya ulaşmışım. Siz de kendiniz bu şekilde çek etmiş olursunuz. Arkalı önlü örüyoruz. Bu şekilde hep 4 zincirle çıkacağız. Ve burayı 24 sırada tamamlayacağız. Kutucuk olarak 24 kutu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kutu. Siz belki 23 tane kutucukla bitirebilirsiniz veya 25 kutucukla bitirebilirsiniz. Ölçüyü baz alıyoruz. Yani sıra sayısı önemli değil. Önemli olan estetik olarak enine ve boyuna ölçümüzü tutturmamızdır. Benimle aynı büyüklükte yapmak isterseniz ölçüyü baz alacaksınız. Evet, bu şekilde arkalı önlü örmeye devam ediyorum. Parçamızı tamamladıktan sonra tekrar kameramı açacağım ve buradaki etrafına sık iğneyi nasıl yaptığımızı, nerelere battığımı tekrar göstereceğim. Evet, ben diğer parçamı da bitirdim. Böyle üst üste koydum. Aynı oldu. Ütüsünü yaptım. Birazdan etrafına şu şekilde sık iğne döneceğiz. Fakat ondan önce yine ölçümü paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle 40 bıçağı 32 santim. Yani bazen parçalar tam tamına milim milim denk gelmeyebilir ama ütüyle onu eşitleyebiliriz arkadaşlar. Orası sıkıntı değil. Şimdi şurada kalmıştık. Şimdi şurada kalmıştık. İkisi de aynı. İstediğiniz düzgün tarafı seçebilirsiniz. Mesela pulların yoğun olduğu kısmı seçebilirsiniz. Şimdi ben burada ekleme yaptığım için şurada mıydı? Şurada ekleme yaptığım için burayı ters taraf olarak seçtim. Dolayısıyla bu taraftan öremem. Bu taraftan örersem sık iğnelerimin düz kısmı bu tarafta kalmış olacak. O yüzden buradan devam etmeyeceğim. Normalde bittiğimizde buradan devam ediyoruz. Eğer sizin burada bittiyse buradan devam edin. Ben şimdi öyle yapmayacağım. Bu tarafı ön yüzü olacağı için, yani çantanın dış kısmı olacağı için, yani onu düşünemedim açıkçası. Burada ip eklemesi yaptığım için ters taraf olarak orayı seçtim. Şimdi şey yapacağım. Ben buradan başlayacağım ama siz burada bittiyseniz buradan başlayın. Şimdi bu ipimi kestim ben. Pullu ipimin olduğu ipi kestim. Onu buraya sabitleyeceğim daha sonra. Ben sadece kağıt iple devam edeceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu tarafta
yan kısımları geçerken trabzanlarımız daha uzun olduğu için buraya 2 tane sık iğne yapacağım. Daha sonra buraya atlayacağım, 2 tane sık iğne yapacağım. Daha sonra diğer kutucuğa. Yani ben 2 buraya, 1 buraya yapmayacağım arkadaşlar. Bazen o şekilde de yapılıyor. Fakat bunu da denedim. Birazcık mağrullanma yaptı. Hoşuma gitmedi. O yüzden 2 tane sadece kutuların arasını yapacağım. Burada ise biraz daha sıkı olduğu için burada bir tane kutuya bir tane trabzanın üzerine, bir tane kutuya bir tane trabzanın üzerine yapacağım. Evet, şimdi burada kalmıştık. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya kafesimizin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha yapacağız. Şimdi bunu yapmamızın sebebi, buradan geldiğimiz zaman burası köşe olduğu için bu 2 tane daha yapacağız arkadaşlar. Onun için yapıyoruz onu. Evet, 2 tane sık iğne ile başladık. Şimdi trabzanımın üzerine yaptım. Bir tane kafesin içine yapıyorum. Trabzanın üzerine yapıyorum. Kafesin içine yapıyorum. Trabzanın üzerine yapıyorum. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Kafesin içine yapıyorum. Trabzanın üzerine yapıyorum. Kafesin içine yapıyorum. Trabzanın üzerine yapıyorum. Kafesin içine yapıyorum. Yani bir tane trabzana, bir tane kafesin içine, bir tane trabzana, bir tane kafesin içine. Ben bu şekilde burayı tamamlayacağım. Şu köşede tekrar ne yapacağımızı göstereceğim. Bakın bu şekilde ördüm. Şimdi bu dönüşü nasıl yapacağız? Trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi kutunun içine 1, 2, 3 ve 4. 4 adet sık iğne yapıyoruz. Bu dönüşü sağlamak için. Daha sonra şöyle çeviriyoruz. Siz eğer bu köşeden başlarsanız, yani ilk başlangıcınız burada olsaydı şurada bitmiş olacaktı ipiniz. Buraya 2 tane sık iğne yapıp bu şekilde devam edecektiniz. 2 sık iğne devam edecektiniz. Şimdi ben bu köşedeyim. Ben de aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sadece kafeslerin içine yapıyoruz. Dönüşümüzü yaptık. Kafeslerimizin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şu trabzanın üzerine yapmıyoruz. Ama siz eğer ihtiyaç duyarsanız, bazı örneklerde çünkü öyle denk geliyor. Yani seyrek kalıyor. Ama bunda ben ihtiyaç duymadım arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel durdu. Pilelenme yapmadı. Aslında çok da bir kuralı yok. Eğer çok gerginlik yapıyorsa bazen araya da batabilirsiniz. Birazcık ipin kalınlığıyla da alakalı bu aslında. Ama burada ne yaptıysanız her tarafta da aynı yapmanız lazım. Yani mesela 2 sık iğne buraya, bir tane buraya yapıp da deneyebilirsiniz. Belki sizin örgünüz daha incedir. O şekilde gerekir. Benim ipim kalın olduğu için gerek duymadım ben. Onu deneyebilirsiniz. Ama her tarafta eşit yapmanız lazım arkadaşlar. Yani bütün kenarlarda aynı doldurmanız lazım ki birleştirme esnasında farklılık yapmasın. Bakın gayet güzel oluyor. Hiç tepeye batmaya gerek kalmıyor. Tepeye battığım zaman şöyle tepeler oluştu. O yüzden ondan vazgeçtim.
Evet, ben şimdi burayı tamamlıyorum. Şu köşeye geldiğimizde tekrar ne yapacağımızı görelim. Bu kenarı da yaptım. Burası yan tarafı. Karıştırmayalım. Şimdi bu köşeye geldik. Bu köşelerde 4 adet sık iğne yapıyorduk. En son kutucuğa 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşeye 1, 2, 3, şu ipi de içine alayım, 4. 4 tane yaptık. Şimdi buralarda, burası yan değil, şu şekilde boyuna kullanacağımız taraftayız. Burada trabzanların arası kısa mesafe olduğu için ne yapıyorduk? Bir tane kutunun içine, bir tane trabzanın içine yapıyorduk. Şimdi ben 4 tane köşeye yaptıktan sonra trabzanın üzerine yapacağım. Yani bunu gezdirebiliriz aslında. Bir tane kafesin içine, bir tane trabzanın üzerine, bir tane kafesin içine, bir tane trabzanın üzerine, bir tane kafesin içine. Şimdi yine trabzanın üzerine bir tane kafesin içine. Bir tane trabzanın üzerine. Birazcık burada sıkıyorum arkadaşlar. Şurası başı olduğu için marullanma yapan kısım bu. Biraz sık olsun diye sıkıyorum bu kenarı. Örgümüzün başı orası. Trabzanın üzerine bir tane de kafesin içine. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz ve şu köşeye geliyoruz. Şimdi köşeye geldik. Köşede yine aynı şey yapacağız. Şimdi köşeye dönmeden önce trabzanın üzerine yapıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi köşedeyim. Köşeye 4 tane yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Böylece köşeyi dönmüş olduk. Şimdi burası yan tarafı yine arkadaşlar. Yan tarafta ne yapıyorduk? Sadece kafeslerin içine 2'şer adet yapıyorduk. Dolayısıyla şimdi gelen kafesle devam ediyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar diğer kafese geçiyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar diğer kafese geçiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle elinizle düzeltin. El ütüsü yapın. Sadece kafeslere 2'şer adet sık iğne yapıyorum. Evet, bu kenarı da ben tamamlıyorum. Şurada bitiş noktasında buluşuyoruz. Evet, bakın ilk başladığımız noktaya geldik. Birleştirmeyi nasıl yapacağız? Önce bu köşenin içini 4'e tamamlayacağız. Yani burada 2 tane sık iğnemiz var. Buraya 1, 2 tane sık iğne yapıyoruz. Buradan tığımı sokuyorum. Bu şekilde alıyorum ve kaydırıyorum. Ve birleştirmemi yapmış oluyorum. Şimdi her tarafına bir sıra sık iğne döndük. Bir sırada
her tarafına kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir görüntümüz olacak. Bu şekildeki görüntüyü yapmamız için başağın iç kanadına batacağız arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bunu başlamak için ilk önce yine bir zincir çekeceğiz. Daha sonra bir tane başak atlayacağız ve ikinci başağın iç kanadına tığımızı sokup şöyle ilmek alıp kaydıracağız. Tekrar gelen başağın iç kanadına tığımızı sokuyoruz, ilmek alıyoruz, bu şekilde kaydırıyoruz. Tekrar iç kanadına tığımızı sokup kaydırıyoruz. Çok fazla gevşek veya çok fazla sıkı yapmayın arkadaşlar. Yani orta sıkılıkta olsun. Bakın. Bu şekilde. Ben daha önce yapmış oldum arkadaşlar. Maalesef kameram çekmemiş. O yüzden sökmek zorunda kaldım. Bu buradaki bolluklar o yüzden çekmediğini fark ettim. O yüzden buradaki zincirlerim biraz bol gibi. Evet, tekrar söylüyorum. Başağımız 2 lobdan oluşuyor. Burası bizim ön taraf lobumuz, burası arka taraf. Biz arka taraftaki loba bu şekilde tığımızı sokuyoruz ve kaydırıyoruz. Arka taraftaki lobumuza sokup kaydırıyoruz. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Evet, ben bu şekilde burayı tamamlıyorum ve köşeyi nasıl yapacağımızı birazdan göstereceğim. Evet, şimdi köşeye geldim. Bu köşeyi nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Tam köşenin başındayım. Bu şekilde kaydırmama devam ediyorum. Bakın. Kaydırıyorum. Şurayı da yapıyorum. Şimdi tam şu köşede bir tane zincir çekiyorum ve karşı tarafın kaydırmasına devam ediyorum. Yani köşeyi o şekilde geçiş yapıyoruz. Bir tane tam şu köşede bir tane zincirle geçiş yapıyoruz. Orada daha güzel oluyor dönüş. Daha sonra devam ediyoruz. Şimdi yan taraftayım. Buradaki mesafe birazcık aralıklı olduğu için çok böyle gergin olmamasına dikkat edin. Sıkmayın çok fazla. Bakın. Çünkü gerginlik yapıyor. Onu ayarlayın elinizle. Yani şuradaki ilmeğinizle ayarlayın. Evet, ben bu şekilde burayı tamamlıyorum. Bir kez daha şu köşede göstereceğim. Daha sonra devamını siz yapabilirsiniz. Evet, diğer köşeye geldim. Bakın bu köşeyi yine beraber yapalım. Yine birincisine kaydırmamı yapıyorum. İkincisine kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada direkt buna geçmiyorum. Bu iki tane sık iğnenin tepesine geçmiyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Daha sonra üçüncü sık iğneden kaydırma yapıyorum. Dördüncü sık iğneden kaydırma yapıyorum. Bu şekilde diğer kenara geçiş yapmış oluyoruz. Bakın gayet düzgün oluyor. Ve buradan bu şekilde devam ediyoruz. Evet, ben artık buraları göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu köşeniz var. Bu köşeyi de geçeceğiz. Daha sonra bu yan kenarı geçeceğiz. Ve şu başlangıç noktasına geleceğiz. Bu başlangıç noktasında nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Bakın şimdi şu köşeye geldim. Sık iğneler boyunca
kaydırmamı yapıyorum. Bakın şurası başladığım sık iğnem. Şimdi bir tane zincir yapacağım. İpimi keseceğim. Şöyle çıkartacağım. İğne yardımıyla bakın şu şekildeyim. Şuradan şunu atlıyorum arkadaşlar. Şuradan sokuyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Daha sonra ipimi gizleyeceğim. Bu şekilde bitirmiş olacağız. Evet. İki parçamızı da tamamlamış olduk. İki parçamızın da sık iğnesini ve kaydırmasını yaptık. Şimdi bundan sonra şu parçamızı yapacağız arkadaşlar. Ben bu parçayı önden ördüm, denedim. İpimi kopartmadım arkadaşlar. İpim burada kaldı. Yani denemesini şu şekilde yaptım. Yani şöyle. Şu şekilde. Şu şekilde denemesini yapıyoruz. Yani yaklaşık ne kadar bir parça örmüşüm onu da size vereyim. Şöyle. Yaklaşık 106 santim uzunluğunda bir parça örmüşüm. Şöyle de bakayım. Evet, 106 santim uzunluğunda bir parça örmüşüm. Parçamın genişliği yaklaşık 10,5 santim. 20 sık iğneden oluşan uzun bir parça örüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu parçanın da etrafına sık iğne döneceğim ve bu şekilde kaydırma yapacağım. Daha sonra bu kaydırmaların olduğu noktadan birleştirmemizi yapacağız. Şimdi birazdan bu parçayı küçük bir yerde nasıl yaptığımızı göstereceğim. Daha sonra devam etmeyeceğim. Size sıra sayısı paylaşacağım. Evet, şimdi ara parçayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu ara parçayı sadece kağıt ipten yapacağız. Pullu iple karıştırmayacağız. Biraz farklı bir tezat bir görüntü olsun istedim. Yani her tarafı pul olsun istemediğim için sadece kağıt iple öreceğiz. Arkalı önlü sık iğne yapacağız. Bunun için 21 adet zincirle başlayacağız. Önce kilitimizi yapıyoruz. Ve normal bir şekilde zincirlerimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Evet, 21 adet zincirimizi yaptık. 20. zincire tığımızı sokuyoruz. Şu şekilde ilmek alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Daha sonra gelen zincire tığımızı sokuyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz.
Evet, bakın bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın son zincirimdeyim. Son zincire de batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şu şekilde sayacaksınız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve şu sonuncusu 20. 20 tane sık iğneniz olması gerekiyor. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Hemen şu zincirin yanındaki boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Yine sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde batıyoruz. Ve her bir zincirin tepesine batarak şu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, bakın sıra sonuna doğru geliyorum. 2 tane burada başağım var. Buraya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi son başağı şuraya batacağım arkadaşlar. Bakın şuraya battım. İlmek aldım. Sık iğnemi yaptım. 2 sırayı tamamlamış oldum. Arada şu sık iğneleri sayın, kaçırma olmasın arkadaşlar. Sürekli 20 olması gerekiyor. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ters çeviriyoruz. Yine aynı şekilde ilk gelen boşluğa sık iğne yapıyoruz. Biraz bol oldu. Burası bol olmasın. Aynı şekilde tepelere batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ben 3,5 milim tığ ile örüyorum arkadaşlar. Siz isterseniz 3 milim de yapabilirsiniz. Daha sıkı ve daha tok olur. Ama 3,5 milim bana iyi geldi. Eğer eliniz gevşekse 3 numarayla yapmanızı öneriyorum. Burayı kesmeyeceğim. Az bir mesafe kaldı. Bakın yine 2 tane var. Bu ikisine de batacağım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Sürekli 20 olması lazım. Son bir kez gösteriyorum. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz ve hemen şu ilk gelen boşluğa tığımızı sokuyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra hemen yanındaki şu boşluğa tığımızı sokup sık iğnemizi yapıyoruz. Tepelere batıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Arkalı önlü sık iğnelerimizi öreceğiz. Benim boyutlarım 184 sıra 106 santim uzun parça. Siz kendi boyutlarınıza göre sıra sayınızı değiştirebilirsiniz. Yani şu şekilde denemenizi öneriyorum. Bakın şöyle, ben ilk önce çevre ölçüsünü aldım. Şu şekilde. Şuradan yaklaşık tutarak şu şekilde kabataslak bana bir referans olması açısından şöyle ölçümü de aldım. Bakın 106 santim geldi. Bu parçamı da 106 santim yaptım. Şimdi
Bundan sonra ne yapacağız? Bu parçamızı bu şekilde öreceğiz, bitireceğiz. Böyle uzun bir parça haline getireceğiz. Şimdi o parçayı uzun ördüğümüzü düşünelim. Şöyle bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın şurada kalmışım. Şimdi bu parçayı ördüğümü farz edin. Son sırayı yaptım. Son sırayı yaptım. Şuraya son sık iğnemi yapıyorum. Sıranın sonuna gelmiş oluyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şuraya sık iğne döneceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Bir tane zincir yapıyoruz ve sık iğnelerimize başlıyoruz. Bunun da etrafına sık iğne yapacağız. Bu sık iğneleri her bir sıranın bakın şu boşluğuna yapacağız arkadaşlar. Bakın buraya yaptım. Şimdi buraya yapacağım. Daha sonra buraya yapacağım. Daha sonra buraya yapacağım. Hiçbir sırayı atlamıyoruz arkadaşlar. Her birine bu şekilde sık iğne yapacağız. Bu şekilde yapalım. Şu köşeye kadar gelelim. Şimdi bakın sıra sonuna geliyorum. Burada bir boşluğum var. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu kenarı yapacağım. Bu kenar zincirle başladığımız kenar arkadaşlar. Şimdi köşemiz şurası. Buraya 3 tane yapacağız. 1 2 ve 3. 3 tane yaptık. Şimdi sıradaki zincire batıyoruz. Ve devam ediyoruz sık iğnelerimize. Burası kısa olduğu için kesmiyorum arkadaşlar. Ve köşeye doğru geliyoruz. Bakın şimdi şurada kalana 3 tane dönüş için yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi hemen şu gelen boşlukla devam ediyoruz. İpimi de içine alıyorum. Bakın her bir sıraya karşılık gelen boşluğa bu şekilde batıyoruz. Evet, şimdi bu uzun kenarı sık iğne ile tamamlıyoruz ve şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Burayı yapmayacağız. Burada bitireceğiz. Evet, bakın sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi yaptım. Şimdi burada
ipimi kopartıyorum. Şu şekilde çıkartacağız. Bakın şuradayım. Şuraya geçireceğim. Daha sonra şuradan geçireceğim. Ve tamamlamış olacağım. Ve şurayı keseceğim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bu sırayı yapmıyoruz. Şimdi yine bu uzun parçaya da kaydırma yapacağız arkadaşlar. Yine 3,5 numara tığla şuradan başlıyoruz. Şöyle ipimizi takıyoruz. Şöyle bir kere dolayalım. Bir tane zincir yapalım. Daha sonra şunu atlıyoruz. Buraya iç kanattan kaydırıyoruz. Bakın iç kanattan şu şekilde kaydırıyoruz. Diğer iki parçada yaptığımız gibi iç kanadından bu şekilde kaydırıyoruz. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Şu köşeyi göstereyim. Bakın bu şekilde kaydırmamı tamamladım. Şimdi bu köşeye geldim. Yine burada diğer parçada yaptığımız mantıkla bir zincir çekeceğiz ve şuraya kaydırmamızı yapacağız ve karşı tarafla devam edeceğiz. Bakın bu şekilde dönüş daha güzel oluyor buradan zincirli yapınca ve kısa kenarla devam ediyoruz. Yine aynı şekilde iç kanattan bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burayı da tamamlayacağız. Buraya da bir zincirle geçiş yapacağız. Sonra burayı tamamlayacağız. Uzun kenarı. Artık bunun tamamının devamını siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi ben başladığım noktaya geldim. Böylece dört kenarı da kaydırma yapmış oldum. Şurayı göstermeden geçtim arkadaşlar. Burada da bir zincir çekerek kaydırmaya devam ettim. Şimdi buraya geldim. Son kaydırmamı yaptım. Burada ipimizi keseceğiz. Şu şekilde ipimi kesiyorum. Yine iğne yardımıyla birleştirme yapacağız. Şu şekilde geçiriyoruz. Sonra tekrar şuradan geçiriyorum. Ve bu şekilde bitirmiş oluyorum. Arkada ipimi gizleyeceğim. Daha sonra diğer iki parçaya belirleyicilerle sabitleyeceğim. Kayma yapmaması için. Şimdi birleştirmeye başlayacağız birazdan. Evet, bakın ben bu şekilde belirleyicilerle sabitledim. Bakın burayı da böyle yaptım. Şöyle tam tamına geldi parçam. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. Şu köşeden başlayacağım.
Şimdi nasıl birleştiriyoruz? İğne yardımıyla yapacağız. İpimi taktım. Şuradan başlayacağım. Bakın şu şekilde. Burayı çıkartıyorum. Önce şöyle arkadan bir kere geçeceğim. Ben biraz sağlamcıyım arkadaşlar. Yani ipleri gizlerken olsun, bilmiyorum, korkuyorum yani çantanın sökülme ihtimaline karşı. O yüzden mümkün mertebe düğümler vesaire kullanıyorum. Görünmeyecek şekilde tabii ki. O şekilde yapmayı seviyorum. Şimdi şuradan geçirelim. Şuradan geçirdik. Şimdi burayı hizalamak çok önemli. Şöyle yaparsın. Şöyle biraz alttan. Bakın nereden geçiriyorum arkadaşlar. Şu kaydırmanı yaptığım 2 tane lobdan geçiriyorum. Şimdi yanındakinden geçiriyorum. Şimdi yine aynı noktaya dönüyorum. İlk başlangıçları 1-2 defa dönüyoruz. Daha sonra tek seferde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 defa geçmenize gerek yok. Şimdi yine yandan geçiyorum. Şu şekilde. Şimdi biraz ilerleyelim. Daha yanlış olacak. Şöyle yapalım. Şunu da çıkartayım şimdi. Şimdi bakın geçeceğimiz noktalar, yani şu görüntü olsun istiyorum arkadaşlar. Onun için yaptım. Yani biraz farklı bir birleştirme tekniği şu an gösteriyorum. Şimdi bakın şu kaydırmaların 2 lobundan karşılıklı şekilde geçeceğim. Yani şuradan geçeceğim. Şimdi bakın şuradan geçeceğim. Daha sonra karşı tarafın 2 tane kaydırma lobundan geçeceğim. Bakın şuradan geçeceğim. Böylece bunlar birleşmiş olacak. Burada güzel bir görüntü olacak. Belki daha önce bu birleştirme yöntemini görmemiş olabilirsiniz. Onu ben şimdi bu çantayı uygularken böyle kafadan yaptım. Aklıma geldi, denemek istedim. Bakın zigzag şekilde, bu şekilde kaydırmanın olduğu yerden geçiyoruz ve 2 tanesinden geçiyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde karşıya geçiyorum. Şöyle geçtim. Tekrar çıktığım taraftan giriyorum ve karşıdan çıkıyorum. Bakın şuradan
Tek seferde çıkıyoruz. Bakın gerçekten çok güzel oluyor. Ama bu yöntemi yapmanız şart değil. Yani ben kaydırmayla uğraşamam derseniz direkt tığ yardımıyla birleştirebilirsiniz. Hatta etrafına sık iğne dönmeden de birleştirme yapanlar var. Pek çok birleştirme yöntemi var. Dilediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu çantada birazcık farklı olsun istedim. Bu yöntemi seçtim. Tamamen spontane gelişti yani arkadaşlar. Yani burada sık iğne yaptıktan sonra bir sertlik oluştu. Hoşuma gitti o sertlik. Daha tok olur diye düşündüm çantam. O yüzden böyle bir detay ekledim. Ama dediğim gibi, bu arada kadrajın dışına çıktım galiba. Bakın şu şekilde. Çok kolay. Tamam, kabul ediyorum, biraz zahmetli. Önce etrafına sık iğne yapıp ondan sonra tekrar kaydırma yapıp geçmek zahmetli. Ama bu da farklı bir birleştirme yöntemi arkadaşlar. Bakın ne kadar şık duruyor. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Sizler de beğenirseniz bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok önemli değil. Önemli olan bütün olarak çantanın güzel olması. Bunlar daha minik detaylar. Evet. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde devam edeceğim. Buraya geleceğim. Hiç farklı bir şey yapmayacağım. Tamamen çantanın bu yan kenarıyla ana parçasını birbirine yedirerek fazlalık olmayacak şekilde bunu böyle kenarlardan birleştireceğim. Geleceğim, burayı da birleştireceğim. Daha sonra bu taraftaki parçayı da birleştireceğim ve en son sapları nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Evet, bakın ben bütün kenarları birleştirdim. Henüz ütü yapmadım. Yani buraları ütü yaptıktan sonra daha güzel olacak. En son yapacağım. Gayet güzel oldu. Bu şekilde. Büyük bir plaj çantamız oldu. Evet, şimdi sap kısmına geçiyoruz. Sap kısmını da şu şekilde bir tanesini hazırladım. Yani uzunluk olarak 60 santim ördüm. Bakın şu şekilde monte edeceğiz. Sap için 5 zincirle başlayacağız. 5 zincirle başladıktan sonra yine şu kenarlarda yaptığımız gibi arkalı önlü sık iğne yapacağız. Dolayısıyla 5 zincirle başladıktan sonra 4 sık iğne inmiş olacak. Yani 4 sık iğneden oluşan bir sap yapmış olacağız. Daha sonra da etrafına bu şekilde sık iğne ile dolaşacağız. Tamına 60 santim ördüm. Etrafında dördükten sonra 61 santim oldu. Şöyle ölçeyim isterseniz. Şöyle koyuyorum. Yani şu an bu bir tanesi kullanıma hazır olacak şekilde. Pardon. Şöyle yapalım. Ütülemedim henüz. Şöyle yapınca, ütüleyince 61 santim gibi çıkıyor. Toplam 101 sıra döndüm arkalı önlü sık iğne. Ve o şekilde yapınca 60 santime tekabül etti. Etrafında döndükten sonra 61 oldu. Siz de 60 santim olacak şekilde sıra sayınızı ayarlayabilirsiniz. Evet, hemen şu sapımızı nasıl yaptığımızı da göstereyim. Önce bir kilit yapıyoruz. Daha sonra 5 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5.
Hemen 4. zincirden sık iğnelerimize başlıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyoruz. Ters çeviriyoruz. Hemen dibine batıyoruz. 1 2 3. Şurayı batmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın şuranın tepesi var. Bakın. Ve 4. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Ters çeviriyoruz. Ve bakın hemen dibindeki boşluğa 1 2 3 ve 4. Evet, tekrar devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen dibine 1, yanındakine 2, yanındakine 3 ve bakın 4. Sürekli 4 olacak. Bir zincir çekiyoruz, ters çeviriyoruz. Hemen dibindekine 1 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar ben sonuçta yan parçayla aynı yaptığımız için uzun bir parça örmeyeceğim. Yani şu parçanın aynısını öreceğiz açıkçası. Şimdi burada bakın sık iğne ile döndüm. Onu da bu parça üzerinden göstereyim. Şöyle 101 sıra ördüm ben. Siz de artık 60 santime tekabül edecek şekilde sıralarınızı örersiniz. Daha sonra buradan ipinizi hiç kopartmıyorsunuz. Şuraya batıyoruz. Bakın şuraya battım. Daha sonra bir sonrakine battım. Sık iğne dönüyoruz. Yani ara parçada yaptığımız işin aynısını yapıyoruz. Bakın. Sık iğne dönüyoruz. Şimdi bakın şuraya 3 kere batacağım. 1 2 ve 3. Şimdi şuraya batacağım, hemen yanındakine bakın. Hemen yanındakine batıyorum. Şimdi burası da 3 defa döneceğim köşe. 1 2 ve 3. Sonra hemen yanındakine bu şekilde her bir sıraya gelecek şekilde sık iğne ile dönüyoruz. Şimdi şurası benim şuradan başlamıştım. Şuradan başlamıştım. Şöyle döndüm. Şu üç köşeyi, burayı geçmeye gerek yok. Orayı şöyle bir kaydırmayla birleştiriyorum. Zaten çantaya monte edeceğimiz kısım olacağı için bu şekilde bitiriyorum. Daha sonra uzun bir ip kopartıyorum. Bunu buradan çıkartıyorum. Ve bu şekilde bırakıyorum. Burayı çantaya monte etmek için kullanacağım bu ipimi. Böyle kısa bir parçada göstermek istedim arkadaşlar. Bakın aynı şekilde buradan kaydırma yaptım. Burayı geçmedim. Çünkü burası zaten çantanın olacağı kısmı, gerek yok. Zaten burası da sık iğne olacağı için gerek yok. Yani burayı böyle uzun bıraktım ben de. Burayı çantaya monte edeceğim.
Evet arkadaşlar, sap kısmı da bu şekilde 3 milim tığla örün. İsterseniz yan kısımları da 3 milimle yapabilirsiniz. Yani benim elim biraz sık olduğu için 3 milim yapmadım ben yan tarafı. Gayet sertliği iyi oldu. Bakın gayet sert oldu. İpim de epey kalın çünkü. Ama özellikle ince bir ipiniz varsa 3 milimle örebilirsiniz. Yani sadece gövde kısmını 3,5 tercih edin. Çünkü ne de olsa başka bir ip daha giriyor. Yani tek başına örmediğimiz için ne de olsa biraz kalınlaşıyor. Ama yan kısımlar sadece kağıt ipten öreceğiniz için ve bu kısmı öreceğiniz için 3 milim de tercih edebilirsiniz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. En sonda bir ütü yapacağım. Ütü yapmamama rağmen gayet güzel birleşti. Bir sıkıntı yok zaten çantada. Gayet büyüklüğü de iyi oldu. Böyle büyük bir şey aslında düşünmüştüm ben. Yani tek başıma benim her şeyimi alacak şekilde böyle bir çanta düşünmüştüm. Bilmiyorum kendime bırakır mıyım ama genelde yayınladığım zaman satılıyor ürünlerim. Ama aslında kendim için böyle bir şey düşünmüştüm. Bir bakacağım. Farklı renklerden belki kendime yapabilirim tekrar. Ama ben çok beğendim. Yani boyut olarak çok hantal değil, çok küçük de değil. Çünkü yan kısımlarda bakın nereden baksanız en son bir ölçü vereceğim zaten çantanın bütününde ama böyle geçtikten sonra da yani bakın 12 santimde az değil derinlik. Tam net ölçülerini zaten sizinle paylaşırım veya videonun açılışında da paylaşırım zaten muhtemelen. Yani böyle gayet şık oldu. Ben şimdi bütün bu detayları tamamlayayım. En son bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet, ben çantamı bakın ütüledim. Gayet güzel oldu. Sapın bir tanesini de diktim. Nasıl ayarladım sapın mesafesini onu da göstereyim size. Bakın şöyle ne kadar mesafe bırakmışım. Şöyle ortada yaklaşık 16 santimlik bir mesafe bırakmışım. Burası da 10 santim. Burası da 10 santim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kafes buradan bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kafes burada bıraktım. Ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kafeste ortada kalmış oldu arkadaşlar. Bakın gayet güzel, hiç taşmayacak şekilde buralardan monte ediyoruz. Yani bir şuraları monte ediyoruz. Bir de şuralar havaya kalkmamasına dikkat edecek şekilde monte ediyoruz. Şimdi diğer tarafı sapını beraber yapalım. Şu şekilde kalmıştı ipimiz. Diğer tarafına bu uca ip takacağız. Ama burada zaten ipimiz vardı. Kopartmıştık. Uzun bir parça bırakmıştık. Bu şekilde bitirmiştik. Şimdi yine şu tarafın sapını dikeceğiz. Şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane bırakıyoruz. Şöyle yaklaştırayım. 9 tane bırakıyoruz. Şu ön yüzü dışta kalacak şekilde, ters yüzü içinde kalacak şekilde şöyle yerleştireceğiz. Şöyle düzgünce ayarlıyoruz. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bırakıyoruz. Bunu da şuraya yerleştireceğiz. Evet, bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi dikmeye başlayabiliriz. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bakın. İpim şurada kalmıştı. Bu ipimi şuradan sokacağım. Şu şekilde.
Sürekli bakın şu alt çizgiden gitmeye çalışacağım. Yani şuradan hiç çıkmayacağım. Buradan da çıkmayacağım. Yani şuralardan çıkabilirim. Yani belli olmayacak şekilde bir önden bir arkadan dikeceğiz. Şimdi şöyle yapacağım. Bakın şuradan sabitleyeyim önce bir. Şöyle alacağım. Daha sonra yine şuradan gireceğim ama çıkış yönüne dikkat edeceğim nereden çıktığıma. Bakın tam altından, şu çizginin altından çıkıyorum. Şimdi şurası havaya kalkmasın diye şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradan sokacağım alttan, fakat biraz dik gireceğim. Yani eğimli gireceğim. Yani şöyle dik girmeyeceğim. Biraz şu kalkıklığı almak için şuraya batacağım. Yani şurası kalkık olmasın diye birazcık eğimli sokuyorum. Sonra şuradan girelim. Yani çok bir kuralı yok. Düzenli bir dikiş olmasına gerek yok. Ama şu kalkık olmaması lazım şurası. Ona dikkat ediyorum. Bakın şöyle giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Daha sonra şuradan gireceğim. Tekrar biraz geri döneceğim. Şu şekilde. Biraz ileriden. Sonra birazcık şöyle ortalara doğru, şu mesafenin de sabitlenmesi için şimdi biraz şu altları sabitleyeceğim. Bakın. Şu şekilde. Şuradan batıyorum. Şuradan çıkıyorum.
Bakın burayı da sabitlemiş olduk. Tekrar buraya çıkıyoruz. Şu köşeyi de sabitleyelim. Bakın burası kalkmıyor arkadaşlar. Tekrar şöyle eğimli giriyorum. Köşe güzel sabitlensin. Şöyle ortadan epey sağlam oluyor. Şuradan girebilirsem şöyle yapayım. Şurayı biraz daha sabitleyeceğim. Şuradan gireceğim. Evet, yeterli diye düşünüyorum. Şurada bir düğüm atacağım. Sonra ipimi şuradan gezdireceğim.
Ve burada ipimi keseceğim. Evet. Bu şekilde dikiyoruz. Dıştan hiç belli olmuyor. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bu tarafın sapını da şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunu da sabitleyeceğim. Ondan sonra sapımı da şöyle birazcık ütülerim. Çok fazla ütülemedim yumuşar diye ama şöyle biraz basarım. Ve artık çantamızı sonlandıracağız. Ve işte çantamız kullanıma hazır. Bütün detaylarını tamamladım. Son görünümü bu şekilde. Gerçekten pırıl pırıl harika bir çanta oldu. Benim içime çok sindi. Eğer sizler de bu çantadan yaparsanız beni Instagram hesabımdan etiketlemeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.